Bu gördüğünüz oyun büyük bir stüdyoda yapılmadı. Tek kişi işten arta kalan zamanlarda defalarca hata alarak, Play Store'la boğuşarak ve oyunu bir şekilde insanlara duyurmaya çalışarak ortaya çıktı. Bugün size Neon Journey'in sıfırdan yayın aşamasına kadar olan tüm gerçek hikayesini ve yaşadığım tüm zorlukları ve süreci ve bu alanda bir şeyler üretmek isteyecek arkadaşları bilgilenecek video olacağını düşünüyorum ve size bunun hikayesini tam olarak gerçek bir şekilde aktaracağım. İlk fikir nasıl ortaya çıktı? İlk fikir şöyle ortaya çıktı. Normalde özel sektörde çalışan bir kişiyim. Ancak sabah işe giderken tabii ki toplu taşıma kullanıyorum. Toplu taşıma kullandığım için de çevreyi ve insanları gözlemleme fırsatım oluyor ki biliyorsunuz artık toplu taşımalarda herkes telefonlara gömülmüş durumda. Herkesin başı öne eğik. Bazılarının işleri oluyor. Şimdi tabii ki ben mesela oyunu geliştirme işte bir şeylerini takip ettiğim için ben de telefona çok sık bakmaya başladım. Bu gözlemlerimden ötürü ve oyun dünyasında sevdiğim için ya bir şeyler de aslında bir uygulama da yapmak istiyordum. Yani aklımda hep bir uygulama yapmak vardı ama oyun mu başka bir uygulama mı bunda karar veremiyordum. Dediğim gibi toplu taşımada her gün gittiğimde gözlemlediğimde insanların böyle basit ve yani o süreyi geçirmek için oynadığı oyunlar olduğunu gördüm. Yani basit ama eğlenceli böyle kısa süren oyunlar oynadığını gördüm. İlk fikir aslında buradan çıktı. Ben oyun yapabilirim. Yani bir mobil oyun geliştirebilirim. Bu şekilde insanlara ulaşabilirim diye aklıma orada geldi ilk. Peki neden hani başka bir uygulama değil de oyun yapmayı düşündüm? Çünkü biliyorsunuz bu kanalı yaklaşık 2 senedir var. Tabii düzenli içerik atamıyorum. Her zaman olmuyor maalesef. Short içeriklerini düzenli atmaya çalışıyorum ama uzun video maalesef daha çok emek istediği için yani short videoları biraz daha kısa ve uğraşması zor olmadığı için onları yapabiliyorum ama uzun videolar maalesef gelemiyor kanala. Neyse konumuz bu değil. Neden oyun yapmak istedim? Dediğim gibi zaten yaklaşık 15-20 yıldır aktif bir oyun tüketicisi olarak yani oyun oynayan birisi olarak zaten oyunları yorumlayabilip eleştirebilen de bir kişiyim ve hatalarını ve sorunlarını da görebilen bir kişi olduğum için oyundan ilerlemem gerektiğini düşündüm. Hani bildiğim bir sektör. Bildiğim bir sektörden kastım oyunları biliyorum yani. Hani oyuncuları anlayabiliyorum. Geliştirici değilim tabii ki. Bu arada yazılım da bilmiyorum. Oyuncuları anladığım ve ben de bir oyun sever olduğum için o yüzden oyun tarafından bu işi yapmak istedim ki doğru bir karar verdim diye düşünüyorum. Çünkü bilmediğiniz bir sektöre eğer bir uygulama geliştirmeyi siz de düşünüyorsanız çok böyle alakanız olmayan ne bileyim bir ilgi alanınız olmayan bir uygulama zaten bence geliştiremezsiniz ve zaten o işi de böyle isteyerek yapamazsınız. İlk kriteriniz bu olsun. Hani ben hangi alanda uygulama yapacağım ve sevdiğim bir alan. Mesela arabaları seviyorsunuzdur. Arabalarla ilgili bir atıyorum. Arabalarla ilgili bir uygulama yapın gibi bir şey bence. O yüzden ben de oyun yapmak istedim. Mobil, hızlı böyle bağımlılık yapacak. Yani öyle umuyorum. Bağımlılık yapacak bir oyun yapmak istedim. Oyunun yapım aşamasına geçme fikri de bir anda gerçekten ya, aklımda hep var. Bunu bayağıdır ben düşünüyorum bu arada. Belki de son bir senedir böyle bir şey yapsam, bir uygulama geliştirsem, bir oyun yapsam. Tabii önce nereye yapsam diye düşündüm. Bilgisayara mı çıkarmaya çalışsak ya da mobile mi? Şimdi bilgisayar tarafı biraz daha zor. Şimdi mobil oyun yapmak biraz daha kolay gibi geldi bana. Yani öyle araştırmalarım sonucunda öyle. Tabii bunun için yazılım bilmediğim için yapay zekadan destek alacağız. İlk prototipi yapacağız ve onun üzerine geliştireceğiz. Oyunu ilk yapmamız gereken şey bu olduğunu düşündüm ve araştırmaya başladım. Tabii ki yapay zeka yapan yani oyun yapan yapay zekalar var ve bu konuda gerçekten çok gelişmişler artık yani. GTA falan bile yaptıran var yani internette videoları var. Yani tabii ki GTA kadar süper olmuyor ama temelde o kodları yazabilip GTA benzeri oyunlar o kod altyapısını verebiliyor. Ben tabii araştırmalarıma başladım. Çeşitli yapay zekalara başvurdum. Basecamp olsun, GDevelop olsun işte Mesh AI'de genelde oyun yazamıyorsunuz ama orada da işte modellere falan baktım. Yani ne yapabiliriz'i buradan bir plan çıkarmak için ilk prototip aşamasında böyle yaptım. Önce Base 44 ile başladım. Yanlış hatırlamıyorsam sitenin şeyin ismini yapay zekanın öyle bir şeydi. Burada bir tane prototip yaptım. Bu prototipi yaptıktan sonra dedim ki aha tamam ya oldu bu hani daha ilk gündeyim ha. Dedim ha tamam bu oyunu çıkarız biz herhalde bir hafta falan. Çünkü yani yaptığım şey karşısında gerçekten ben de şaşırdım. Sıfır kod biliyorum. Bana böyle bir şey yap diyorum ve bana hazır bir oyun veriyor. Yani direkt bana hazır bir oyun verdi. Menüsünden tutun seslerine kadar yani her şeyini yaptı ve her şeyi düzgün çalışıyor. Ve ilk prototip bu şekilde elde ettim Base 44'ten. Tabii Base 44'te birkaç gün oyunu böyle çeşitli özellikler eklemeye çalıştım. İşte şunu yap bunu yap yetenek ekledik bir şeyler. Burada geliştirmeye çalıştım. Sonra birkaç araştırmalarım sonucunda Base 44'ün gerçekten çok maliyetli bir yapay zeka olduğunu ve çok coin istiyor yani gerçekten bayağı maliyetli bir yapay zekaymış. O yüzden Base 44'ten devam etmeme kararı aldım. Başka bir agent'a geçtim yani başka bir yapay zekaya başvurdum. Buradan sonra bir arkadaşım da önerdi Replit agent'ına geçtim. Rep'ten oyunu tekrardan oradan yapmaya başladım ve Replit'ten tabii ki coin alıyorsunuz. Yani bir yerden sonra çünkü o free plan size yetmiyor. Burada Replit'e tabii ilk önce yine orada da bir basement yani bir temel oluşturdum. Yine oyunu aynı seviyeye getirdim. Yine burada free plan doğrultusunda hani free planın bana verdiği imkanlar dahilinde oyunu yine belli bir yere getirdim. Sonra tabii bunu görüntüleyebiliyorsunuz. O kişilere attım işte bu nasıl sence oynanır mı ve güzel dönüşler de aldım. Yani oyun gerçekten iyi hissettiriyor. Bağımlılık yapabilecek şekilde tabii geliştirirsen şuraları geliştir, buraları geliştir gibi güzel dönüşler aldık arkadaşlardan ve o şekilde ilk prototip böyle çıktı ve ilk prototip dediğim gibi
Bana dedim ki ya ben bu oyunu herhalde bir aya sürmez çıkartırım ve Google Play atarız artık. Tamam, bir uygulamayı yaptık ve oyunu oynayacağız hesabı. Öyle düşünüyorum yani. Çünkü bana sadece 2 günde böyle bir oyun çıkarıp ve ben bunun hemen çıktısını alıp Play Store'a atabileceğimi düşünüyorum. Bana ilk prototip gerçekten böyle hissettirdi. Prototip aşaması bu şekilde ve asıl mevzu prototip aşamasından sonra başladı zaten. Dediğim gibi bir yerden sonra free plan sizi gerçekten yeterli gelmiyor. Bir şeyler yapmak istiyorsunuz ama free planın süresi de olmuyor falan filan. Artık oyunu ilerletmek istiyorsunuz. Bu yüzden ilk paramızı harcadık ve Replit'ten tabii ki paralı versiyonu aldık. Yaklaşık 20 dolar ödüyorsunuz ve size 20 dolarlık bir kod yazma şeyi veriyor. Yani 20 doları prompt attıkça o paranız eriyor. Ben de zannediyorum ki bir ay boyunca ben sınırsız kullanacağım. Tabii başta bunu da bilmediğim için. Bunu sonradan öğreniyorum ben ve attığım promptlar da tabii ki çok optimize promptlar değil. Bu arada yapay zekalara attığınız promptlar çok önemli ve oyunu gerçekten yani yazdığınız düzgün çalışan kodları da bozabiliyorlar. Bunu da biraz geç öğrendim ve zorlandığım kısımlardan biri oldu gerçekten. Sonrasında bunu fark ettiğimde tabii ki bayağı bir dolarım gitmiş. Bir 6 dolar falan ve bu sadece 2-3 işlem için harcadığı dolar ve oyunda sadece birkaç şey yapabildim. Ve 16 dolar kaldığını görünce şok oldum ve sadece daha yenilenmesine 29 gün var. Bunu öğrendikten sonra buradaki yaptığım diğer şey hemen farklı bir yapay zekaya geçip oradan çok optimize bir prompt almak. Çünkü prompt yazmak da bir sanat bence ve promptu yazamazsanız o yapay zeka tam olarak sizin istediğinizi yerine getiremiyor veya yanlış getiriyor, yapamıyor. Diğer zorlandığım kısımda gerçekten Replit'in terminalini kullanırken kod bilmediğim için yine burada da yine yapay zekadan destek almak zorunda kalıyorsun. Çünkü oradan bir şekilde o kodları bu arada GitHub'a alıyorsunuz. GitHub'daki kodları da sonradan indirip bunları Android Studio'ya atıyorsunuz. Yani burada hep bir süreç var. Yani bunları tek tek takip edip araştırıp bunları gerçekleştirmeniz gerekiyor. O yüzden bu alanlarda yazılım bilmediğim için gerçekten zorlandım. Çat pat biliyorum ama dediğim gibi. Hiç bilmesem yani az çok mantığını bildiğim için biraz zorlanmamış olabilirim ama arka planda hataları çözmekte yine yapay zekadan destek aldım. Yoksa buralarda da çok zorlanacaktım. Çünkü bir hata veriyor ve o hatanın nereden olduğunu anlayamıyorsun ve çözmek için onu yapay zekaya soruyorsun ve o sana yine direkt şurayı düzelt diyor ve sen orayı yine kodlardan girip bulup düzeltiyorsun ve o şekilde çözüyorsun diyelim. Burada zorlandığım bir diğer kısımda oyunun bazen yapay zekanın oyunu kıran hataları oluyor. Bir şeyi bozuyor ve onu düzeltmek gerçekten kredinizi de yiyebiliyor ve işin içinden nasıl çıkacağınızı da bilmiyorsunuz kod bilmediğiniz için yine. Bunu çeşitli yapay zekalara işte Copilot dahil, Gemini hepsine sorup oradan ortak bir hepsine sordum. Hani onlara diyorum ki bak diğer yapay zekalar sordum o bunu dedi, o şunu dedi. Hepsini böyle birbirine soruyorum. En sonunda bir tane hata olmuştu. Oyuna bir şey oldu. Bir şey yaptım. Bir efektlerle ilgili bir geliştirme yapmak istedim ama oyunu bozdu. Oyun siyah ekrana düşüyor ve oyunu açmıyor. Bunu düzeltebilmek için gerçekten burada çok zorlandım. En sonunda hatayı bulduk. Bunu da yine bir prompt aracılığıyla yine Replit'e yazarak Replit bunu düzeltti tabii ki. Ve bu şekilde bu işten çıktık. Bunu da böylece atlatmış olduk. Evet, şimdi gelelim Play Store sürecine. Yani oyunu yayınlama aşaması, geliştirme aşamasından bahsettim. Karşılaştığım zorluklarla bahsettim. Şimdi Play Store ve App Store tarafında yaşadığım sıkıntıları ve süreci anlatacağım. Burada bir karar vermem gerekiyordu. Dediğim gibi Play Store bir ücret istiyor sizden başta ve 25 dolarlık bir ücret ödedikten sonra sizi geliştirici hesabına dahil ediyor. Tabii bunun bir inceleme süresi var. Sizden kimlik bilgilerinizi, şirketiniz varsa, vergi levhası, bireysel hesapsanız ve bir gelir elde etmeyecekseniz bunları istemiyor tabii ki ama bir gelir elde edecekseniz vergi levhası veya bireysel bir hesap, bu mobil oyun geliştiricileri için istisna hesabı var ya onun şeylerini istiyorlar. IBAN numarasını falan filan. Bunları verdikten sonra hesabınız onaylanıyor ve sizi boş bir sayfayla karşılıyor. Bundan sonra yani o uygulamanızı yükleyip devam edebiliyorsunuz. Burada araya App Store'u sıkıştırıp Play Store sürecinden devam edeceğim. Yani App Store'dan devam etmedim. Neden? Çünkü App Store hem yüksek bir ücret, bana göre şu an karşılamak istemediğim bir yüksek ücret talep ediyor. 100 dolarlık bir geliştirici hesabı ücreti talep ediyor. Bunu neden istemedim? Aynı anda hem Play Store tarafını hem App Store tarafını takip etmek benim için oldukça zor olacak. Çünkü tek kişiyim ve bu işi gerçekten arta kalan zamanlarda yapıyorum. Arta kalan zamanlarda yaptığım için de bu benim için takibi zor olacak bir şey olacaktı ve App Store o yüzden rafa kaldırdım. Eğer oyun dediğim gibi tutarsa, biraz hani gelir bana sağlarsa tabii ki App Store'a da atacağım ama şu an App Store'a atmayı düşünmüyorum. O yüzden yani atamıyorum daha doğrusu ve orayı da takip edecek zamanım ve ekibim de yok zaten, tekim. Yani o yüzden orayı şu an es geçtim. Play Store'da dediğim gibi uygulamayı oluşturduğunuzda onay geldikten sonra sizi boş bir sayfa karşılıyor. Eğer uygulamanızı tamamen çıkardıysanız ve çıkışını aldıysanız uygulamayı yüklüyorsunuz. Burada sizden çeşitli yönlendirmeleri zaten yapıyor. Uygulamanız ne, işte ne türde oyun mu, arcade mi, işte ne sunuyor, şu var mı, bu var mı? Bunların hepsini size orada çok güzel yönlendiriyor. Bunlarla ilgili detaylı açıklama yapmayacağım boğmamak için. Bunlar
Bunları yaptıktan sonra yine sizi tabii ki 14 gün boyunca teste tabi tutmak zorunda ve o 14 gün boyunca da en az 14 kişinin telefonunda uygulamanızın yüklü olması gerekiyor ve bunlar da aktif olarak her gün en azından 1-2 kere oynayıp size geri bildirim vermesi gerekiyor. Hatta bu süreçte geri bildirimler gelirse uygulamanızı yapmanız gerekiyor. Yani güncellerseniz de artı olarak yazıyor ve 14 günün sonunda size geliyor işte testi geçtiniz, üretime başvurabilirsiniz diye buton açılıyor. Ben sorun yaşamadım. Yani hepsi gerçek insanlardı. Arkadaşlar, eşler, dostlar da yardımcı oldular sağ olsunlar. O yüzden üretim şeyi bana geldi. Üretim onayı bana geldi. Üretim onayı bana gelince tabii üretime başladıktan sonra da yine bir incelemeye düşüyor. Sonra oyununuz artık yayına çıkıyor. Tabii Play Store tarafı bence en net taraf Play Store tarafıydı. Çünkü mağazanızı işte düzenlemeniz falan onlar oldukça kolay. Her şey zaten yani Türkçe dil desteği de var zaten. Her şey kolay. Mağaza resimleriniz, işte açıklamanız, oyun ikonunuz, bunları çok güzel tasarlayıp yükleyip direkt üretiminiz onaylandıysa oradan yayınlayabiliyorsunuz. Asıl zorlanacağınız yer pazarlama kısmı, onu da anlatacağım sonrasında. Şimdi Play Store tarafını anlatayım, iyice bitireyim. Play Store tarafında bunları yaptıktan sonra tabii ki yine bir dediğim gibi onay süreci var. Onay süreci çok uzun sürmüyor. Genelde 1 veya 2 gün sürüyormuş. Benimki 24 saate varmadan onaylandı ve oyun tamamen yayına girmiş oldu ve Play Store'da oyunumu gördüğümde tabii ki gururlandım yani. Neredeyse sıfır bilgiyle ve hiç kod bilmeden bir oyun çıkarmış oldum. Oyunu da oynarken ben zevk alıyorum ve çevremdeki kişiler de zevk aldığını söylüyor. O yüzden tabii ki yorumlara göre de yine geliştireceğiz. Yani oyunun şu an başlangıç aşamasında olduğunu tabii ki iyi biliyorum ama basit ve gündelik bir oyun yaptığım için çok öyle aman aman şeyler kimsenin beklemeyeceğini zaten biliyorum ve bu tarz oyunlar zaten çok var. Hatta bu tarz oyunların daha çok oynandığını düşünüyorum. Böyle uzun uzadıya olan mobil oyunların ben çok oynandığını görmedim. Özellikle ulaşım, yani ben hep toplu taşımada olduğum için mi bilmiyorum ama bu şekilde çok oynandığını görmedim. Play Store süreci de bu şekilde tamamlandı. Play Store sürecinde çok dediğim gibi zorlanmadım. Hatta en kolay geçen kısım benim için burası oldu ve yönergeleri düzgün takip ettiğim için de burayı güzelce atlattım, öyle söyleyebilirim. Play Store süreci tamamlandıktan sonra tabii ki oyundan bir şekilde gelir elde etmeyi de düşündüğüm için oyuna reklam ekleyip eklememe konusunda biraz düşündüm. Yani tabii yeni bir oyun olduğu için insanları reklama boğmamak ve bunu kabul edilebilir yapmak için oldukça düşündüm ve şu an gerçekten oyunun reklamlarının kabul edilebilir olduğunu düşünüyorum. Mesela bazı oyunlara girersiniz, bir yanarsınız ve direkt şak reklam çıkar. Yani hiç sevmem ben bunu. Ve direkt yani oyunu sevdiysem bile çok oynamam ya da çevrim dışı interneti kapatıp oynamayı severim. Burada o ödüllü reklamlar koymayı tercih ettim. Yani öldükten sonra eğer hani yüksek skor, çünkü oyun yüksek skor üzerine ve rekor kırmaya yönelik bir oyun olduğu için yüksek skorunuzu kırmak isterseniz size bir tane canlandırma hakkı veriyor bir reklam izlerseniz. Böyle ödüllü reklamların kullanıcıyı kaçırmadığını ve kullanıcıya da yarar sağladığı için bu şekilde araştırmalar yaptım. Bu araştırmalar sonucunda bu reklamın oyuncuyu kaçırmayacağını düşündüğüm için ödüllü reklamlar ekledim ve her 3 ölmeden sonra da yine bir tane reklam çıkıyor. Bu da yine normal. Çünkü bir şekilde bu oyunun da bir yerden devamı gelebilmesi için ileride, çünkü tabii ki bunlar zor, yani çok zor şeyler ama ileride inşallah güzel yerlere gelirse tabii tek oyunum bu da olmayacak. Oyunumuz diyorum, belki ekibimiz olur. Tek oyunum bu da olmayacak. Yani ileride farklı oyunlar, farklı düşüncelerim de var. Strateji türünü çok severim. Sevdiğim farklı oyun türleri var. Yani mobilden devam edip bir bütçe sağlayıp ileride PC'ye güzel oyunlar da yapmak isterim tabii ki. Tabii şu an çok başlangıç, yani daha bebeğiz. Emekleme aşamasına falan yeni geldik, yani öyle söyleyeyim. Reklamları da bu şekilde oluşturup reklamları da yaptım. Yani düşüncem bu şekildeydi ve bu şekilde güzel ve optimize bir şekilde hallettiğimi düşünüyorum. Reklam konusunda da burada tabii reklamları bağlamak için de AdMobs diye Google'un yine bir sitesi var. AdMobs'a başvurmanız gerekiyor. AdMobs'ta da yine size AdMobs kısmı, işte burada vergi levhası muhabbeti devreye giriyor. Çünkü sizden bir vergi levhası değil ama ne istiyor? Bir IBAN istiyor ve bu IBAN eğer bireysel bir IBAN olursa ileride, yani gelir sağlarsanız ileride başınıza sıkıntılar gelebilir. O yüzden ya ticari bir hesap, yani bir şirketiniz olacak ve onu gider göstereceksiniz bir şeyler, yani vergisini ödeyeceksiniz, veya bu yazılımcıların kullandığı ve influencerların kullandığı bir hesap var. Gelir istisna belgesiyle aldığınız bir hesap açılıyor. Otomatik hesaptan kesilen %15'in devlete ödendiği bir hesap var ya da onun IBAN'ını vereceksiniz. O şekilde burayı geçebilirsiniz. Ben de o hesap olduğu için, çünkü içerik de üretiyorum. Ben zamanında oyun üretmek de aklımda olduğu için 2-3 sene önce açtım bu hesabı ben. Ben onu da işaretlemiştim. Bunları seçebiliyorsunuz. 2 seçenek var. İçerik üreticisi ve mobil, işte yazılım, yani geliştiricisi, uygulama geliştiricisi, yazılımcı neyse. Ben ikisinden de gelir elde edebiliyorum ve oradan direkt devlete zaten o vergi kesiliyor ve başınız ağrımıyor. AdMobs tarafı da yine burada da bir onay süreci var. Bu da hemen onaylanmıyor ve AdMobs tarafı biraz karışık. Bunun yine YouTube'da da videoları var. YouTube'dan da biraz baktım ama yani tamamen yine burada neredeyse yapay zekadan yardım aldım. O tamamen beni yönlendirdi ve AdMobs kurulumunu da sağladık ve oyuna ekledik reklamları. AdMobs tarafında yapacaksanız gerçekten
şaşalı ve mummalı bir araştırma yapmanız lazım ki AppMobs'u da eklemeniz lazım. Evet, şimdi her şey bitti. Oyunu yayınladık. Tamam, okey. Gözüküyor şeyde, mağazada var ama şu an yani yerlerde indirmek, yani sadece çevremizdeki insanlar indirdi. Ve oyunu tabii ki ben şey zannediyorum, hani mesela Instagram'a ya da oraya buraya video atıyorsun. İlgilenen insanların hani karşısına çıkıyor ya, keşfet gibi. Lan dedim, herhalde birilerinin karşısına çıkar bu oyunu indirirler. İlk şokumuzu burada yaşıyoruz. Tabii ki öyle bir şey yokmuş. Yani oyunu yayınlamakla iş bitmiyor. Oyunu yayınladınız, attınız. Ne olacak? Oyunun en büyük, yani bu işte zaten patlatan kısım bu. Yani biliyorsunuz bazı oyunlar vardır oynarsın ama bu oyun nasıl bilinmiyor? Güzel bir oyun aslında ama bilinmiyor. Pazarlamadan dolayı. Pazarlama yapılmamış veya pazarlama yapacak bütçeyi bulamamışlar. Yani burada soru şuna geliyor. Oyunu yapmak mı zor yoksa duyurmak mı? Ben şu an duyurmak zor kısmına gelmek üzereyim. Çünkü oyun çıkalı yaklaşık, yani piyasaya sürdüm, bir hafta falan olmuştur, olmamıştır belki. Şu an oyunu duyurmaya tam çalışmadım. Yani pazarlama aşamasına tamamen geçmedik tabii ki. Hani ücretli pazarlamalara falan başvurmadım. Şu an sadece öyle küçük küçük, hani ben topluluklarda orada burada işte bazı kişilerden yardım almaya çalışıyorum. Bazı sayfalar bunu ücretsiz yapan, böyle bağımsız oyunları duyurmaya çalışan oyunlar var. Oralarla iletişime geçiyorum. Reddit'te böyle, biliyorsunuz Reddit çok büyük bir platform. Orada böyle işte oyunumu yaptım, geri bildirim istiyorum tarzında şeyler paylaşabiliyorsunuz. Burada gerçekten pazarlama kısmı oyunda, yani sadece oyun için değil, herhangi bir uygulama geliştirdiyseniz en önemli tarafı pazarlama. Yani pazarlama yapamazsanız ne yaparsanız yapın, gerçekten yaptığınız iş de çöp olur. Yani emeğinizin karşılığını alamazsınız. O yüzden pazarlaması ve duyurusunu bir şekilde yapabilmeniz gerçekten çok önemli. Burada zor kısım pazarlama olduğu için bunu şu an nasıl çözeceğimi ben de bilmiyorum. Yani şu an üzerine çalışıyoruz. Birkaç arkadaşım var, onlardan destek alacağım pazarlama tarafında. Şu an kendi imkanlarımla işte bir tane site bana yazdı, işte orası da yeni bir oluşummuş. Böyle bir oyun geliştiricilerine destek, hem de oyun forumu gibi bir site var, yabancı bir site. Orası ulaştı, dedi ben oyununuzu gördüm, oynadım, çok beğendim, hani geliştirirseniz de daha iyi olacağını düşünüyorum tarzı bir mesaj da bana mail atmış. Yayınlamak istiyoruz, hani izniniz varsa. Tabii dedim, hani benim için de bir onurdur falan. Hemen ilk orası öyle bir yer ulaştı. Orası yayınladı. Bir tane Instagram'da bir sayfa ben paylaşırım isterseniz, hani böyle böyle falan, 8-10 bin takipçili bir yer. O da yabancı, global bir sayfa. Böyle böyle ben ufak çaplı duyurmaya çalışıyorum tabii ama dediğim gibi bence geliştirme tarafından daha zor bir kısımda gerçekten pazarlama tarafıymış. Burada yani güzel stratejiler ve güzel, yani bütçenizi burada heba edebilirsiniz. Gerçekten profesyonellerden destek almak gerekiyor bence. Hani şimdi hiç bilmediğim bir taraf, Play Store'da nasıl reklam verilir. Mesela Instagram'da gezerek karşımıza bazı oyunlar çıkıyor. Oynayasınız geliyor değil mi? Orada mesela adam mal gibi oynuyor işte. 2x 2x böyle saçma sapan oyunlar çıkıyor ya. Bu niye buna gitmiyor ya falan yapıyorsunuz ya. İşte o indir onu sen oyna diye yapıyorlar. Muhtemelen öyle bir şeyler yapacağız biz de. Tabii ki öyle clickbait şeyler yapmayız asla. Böyle oyunu duyurmamız lazım. Yani bence pazarlama tarafı oldukça zor gibi. Asıl süreç bundan sonra başlıyor. Şu an çok daha başlangıçtayız. Bu pazarlama süreciyle ilgili de yine videolar yayınlayabiliriz. Hem yayınlarım short. Genelde short kısmında bu içerikleri yayınlamayı düşünüyorum. Bu uzun videoyu böyle hem süreci anlatmak hem de bu tarz bir uygulama yapmayı düşünecek, yani uygulama çıkarmayı düşünecek insanlar neler bekliyor onları anlasınlar diye hem de böyle bir video çekmek istedim. Pazarlama kısmı dediğim gibi bence işin en zor ve üstüne düşülmesi gereken bir yer. En çok üstüne düşülmesi gereken bir yer. Bununla ilgili de yine gelişmeleri size aktaracağım. Şimdilik üzerinde çalışıyoruz. Bakalım nereye gider. Evet, Neon Journey şu an ne durumda? Neon Journey çıktı mağazada. Şu an evet, az önce de bahsettiğim gibi. Oyun güzel, oynanabilir durumda. Hiçbir sorunu yok. Yani şu ana kadar herhangi bir bug'da falan böyle bir geri dönüş de almadık. Herhangi bir sıkıntıyla da karşılaşmadık. Oyun tabii geliştiricileri de aklımda geliştirmem gereken şeyler olduğunu biliyorum. Yine sizin de eğer oyun oynayıp deneyimlemek isterseniz açıklamada linki olacak. Oradan deneyip şurasını şöyle, hani her türlü şeye, yapıcı eleştiriye açığız. Açığım, yani açığız diye. Ben ekip olacağım galiba. Açığız diyoruz. Neyse. Şu an oynanabilir durumda. Her Android telefonun kaldırabileceği bir oyun zaten. Çok basit olduğu için retro bir oyun zaten. Arcade bir oyun. Yani çok öyle grafikli bir oyun değil. Sadece efektler bazı telefonlarda kasma yapıyordu. Onu da optimize ettim. Bir tane bende mesela kaç yıllık ya o telefon. Nokia 6 diye bir telefon var. Google'a resmini yazıp bakarsanız Nokia 6 babamın telefonuydu. Kardeşim kullanıyor şu an onu. Ama telefon taş gibi abi. Nokia var ya, çok iyi telefon yapıyormuş ha. Hala telefon taş gibi. Zaten metal falan yani. Öyle dokunmatik bir telefon, güzel yani. Onda galiba Android 6 olması lazım. 6 veya 5.5 mu?
O işte o tarz bir Android var. Yani çok eski bir Android var. Onda bile kasmıyor yani, öyle söyleyeyim. Yani oyun iyi, şu an çalışıyor. İyi durumda. Gelen şeylere göre yine oyunu, hani geri dönüşlere göre güncelleyeceğiz. Şu anda çalışır vaziyette ve duyurmaya çalıştığımız bir aşamada. Şu an bir sıkıntısı yok. Herkes indirip oynayabilir ve puanlarını istediği gibi yüksek derecede kasabilir. Şunu da belirteyim. Kısa süre içinde güncellemeler yapmayı düşünüyoruz. Eğer bunlara da, yani dediğim gibi, destek olmak isterseniz, abi şurayı şöyle yapıp ve bunları da oyunda siz kendinizin yorumlar olarak görmek isterseniz, hani benim yorumumda yapmışlar gibisinden, bunları ekleriz. Eklemeye çalışırız eğer gerçekten oyunu. Çünkü mesela bu platformun kaybolması bir mekanik var. Platformda 3 kereden fazla zıplayınca platform kayboluyor. Çünkü diğer türlü oyun çok tek düzeye dönüyordu. Oyunu biraz zorlaştırmak adına onu mesela öyle yap. O da yine bir arkadaşımın önerisiydi. Bu tarz önerileri açığız. Dediğim gibi paylaşabilirsiniz yorumlarda. Her zaman bekleriz. Bu videodan gelen yorumlara göre de oyunun sonraki güncellemelerini şekillendireceğiz. Evet, bundan sonra ne olacak? Bundan sonra oyunu geliştirmeye devam edeceğiz. Oyunu belli bir yere getireceğiz. Önce pazarlama faaliyetlerine bakacağız. Gelen yorumlara göre de oyunu tabii ki daha güzel güncellemelerle de getirerek oyunun çeşitliliğini arttırmaya çalışacağım. Burada özet geçecek olursak, oyun gerçekten, oyun yapmak hani zor sanıyordum ama gerçekten pazarlama kısmı, yani duyurma kısmı daha zormuş. Onu anlamış olduk. Bir diğer konuda, oyun yapmanın sadece hani yayınlamak, işte oyunu yazdım, bundan sonra hani gider bir şekilde değilmiş. Ya da herhangi bir uygulama için de bu geçerli. İşte testidir, tasarımıdır, yani mağaza ayarları, hatası oluyor, hatasını çözmek. Bunlar gerçekten hani sabır işi ve disiplin gerektiren şeyler. Yani her gün oturup ve işten geliyorsunuz, yorgun oluyorsunuz falan filan. Bir zaman ayırmanız gerekiyor. Oradan buradan kısıp buna bakmak zorundasınız eğer bunu yapmak istiyorsanız. Neon Journey de benim için sadece bir oyun değil. Hani tek başıma bir şeyi sonuna kadar götürebilir miyim? Acaba bir oyun çıkarabilir miyim? Bunu görmekti. Bunu da gördüm. Güzel oldu. Evet, Neon Journey şu an Play Store'da yayında. Oyunu deneyip yorum yaparsanız gerçekten okuyacağım ve sonraki güncellemelerde de dikkate alacağım. Bu benim ilk ciddi mobil oyun sürecim ve buradan gelecek destek oyunu nereye gideceğini belirleyecek. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Yorumlarda bana şunu yazarsanız çok sevinirim. Sizce Neon Journey'de ilk neyi geliştirmeliyim? Nerelere parmak atmalıyız? Bunları belirtirseniz bana gerçekten çok destek olmuş olursunuz. Yine tüm sorularınızı yorumlarda bekliyorum. Hepsine tek tek bakacağım. Evet, diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.